Last Samurai Standing tam bir başarı olmasa da çoğu zaman işe yarıyor. Last Samurai Standing, feodal Japonya atmosferi nedeniyle Shogun'un yerine geçiyor. Shogun üstün bir seri. Ancak Last Samurai Standing'in kalamar oyunu unsurları onu tartışmasız eğlenceli kılıyor. Kısacası Last Samurai Standing, katanalı bir kalamar oyunudur. Japonya'yı yeni bir çağa taşımayı hedefleyen zengin bir elit grup, artık modası geçmiş, Shizoku olarak adlandırılan 292 samurayı ölümcül bir yarışmaya zorlar. Kazanan 100.000 yen alırken, organizatörler, geçmiş bir nesil Japon savaşçısının neslinin tükenmesini ve kaosu uzaktan izlemenin keyfini çıkarır. Squid Game gibi programlarla benzerlikler bununla da bitmiyor. Her yarışmacının yarışmak için kendine özgü bir nedeni var ve bu nedenler genellikle alt sosyal sınıfa ait. Kazananlar, kaybedenler ve sınıf ayrımı üzerine bahisler var. Ancak Last Samurai Standing tüm bunları içgüdüsel, ilgi çekici ve uzmanca aksiyonuyla dengeliyor. Dizi karakter ve tema ağırlığı gibi bazı açılardan diğer Battle Royale tarzı dizi ve filmlerle olumsuz karşılaştırılabilir. Ancak güçlü yanlarının farkında ve bu da onu izlenmeye değer kılıyor. Last Samurai Standing'in en iyi yönü aksiyon sahneleri. Bu güçlü yanların en büyüğü aksiyon sahneleri. Dizinin başrol oyuncusu Junichi Okada, aynı zamanda aksiyon koreografı olarak görev yapıyor ve mükemmel bir iş çıkarıyor. Evet, bazı önemli sahneler, oyuncuların karakterleri canlı tutmak için harekete geçmeden önce, meşgul görünmeye çalıştıkları bekleme koreografisinin kurbanı oluyor. Ancak bu nadir görünen bir durumdur ve bu ölçekte ve akıcılıkta aksiyon sahneleriyle sonuçlanırsa mazur görülebilir. Her sahne, dublörleri veya kötü koreografiyi gizlemek için minimum sayıda kesme ile uzun ve kapsamlı kamera çekimleri içerir. Oyuncu olsun ya da olmasın, tüm oyuncular sahnedeki çeşitli silahlar konusunda uzmandır ve bu da her dövüşün tehlikeli ve içgüdüsel hissettirmesini sağlar. İkinci bölümün sonunda askerlere karşı bir mücadele, dördüncü bölümde tek çekimlik bir bar kavgası ve altıncı bölümde havai fişekler arasında bir hesaplaşma öne çıkanlar arasında. Organizatörlerin Koduko olarak adlandırdığı turnuvanın çeşitli yarışmacıları arasındaki birkaç birebir mücadeleden bahsetmiyoruz bile. Her şey kamerada ve çok az fark edilmeyen CGI iyileştirmesiyle çekilmiş. Last Samurai Standing, onu diğer Battle Royale şovlarından ayıran şeyin ne olduğunu çok iyi biliyor ve bu unsurları sergilemek için hiç vakit kaybetmiyor. Her zaman harika koreografilere değer veren veya her zaman işe yaramasa bile akıcı aksiyon yaratma girişimlerine saygı duyan biri olarak Last Samurai Standing'in bu yönünü çok sevdim. Son Samuray ayakta kaldığının basit ama çoğunlukla etkili karakterleri var. Diğer birçok yönü mükemmel olmasa da kullanışlı. Karakterler bunu yansıtıyor ve çoğu, aşırı karmaşık veya tamamen sempatik olmadan etkili kahramanlar veya düşmanlar olarak işliyor. Squid Game'le karşılaştırmalar sıkıcı olabilir. Ancak dizinin klastrofobik yapısı ve daha derinlemesine kurgusu gerçekten harika TV karakterlerine sahip olmasını sağladı. Last Samurai Standing bunu tekrarlamıyor ancak her karaktere aksiyonun ötesinde diziyi ilgi çekici kılacak kadar yer verilmiş. Ana karakter Shujiro, ailesini ve köyünü kolera salgınından kurtarmak için yarışmaya katılan eski bir samuray. Bu, Shujiro'nun savaşçı geçmişi ve aile hayatı sadece aynı, sonunda tekrarlayan geri dönüşlerle gösterilse bile, onu desteklemeyi kolaylaştıran asil ve onurlu bir motivasyon. Dizinin ağırlığını daha iyi hissettirmek için Shujiro'nun ailesine daha fazla yer verilmesini isterdim ancak gösterildiği şekliyle motivasyonlar yeterince etkili. Aynı şey, kolera salgınını durdurmak isteyen ve Shujiro'nun onu korumasına yol açan genç Futaba için de geçerli. Futaba'nın çaresizliği biraz gerici bir boyuta ulaşsa da bu durum olumlu bir dinamik katıyor. 5. bölümdeki bir tartışma, yarışmada genç bir çocuğun kendi başının çaresine bakamayacağı için ölmesine izin verilmesiyle ilgili. Futaba da benzer şekilde çaresiz. Ancak genç bir kız olduğu için kimse bunu dile getirmiyor. Futaba'nın dizi ilerledikçe belki diğer savaşçılarla eğitim alarak daha da gelişmesini isterdim ama öyle olmadı. Yine de motivasyonları işe yarıyor ve gerici bir üslupla yazmasına rağmen diziye canlılık katıyor. Diğer yardımcı oyuncular arasında Kyojin en etkileyici olanı. Yarışmadan önceki dönemi hakkında çok az şey açıklanıyor ve diğer yarışmacılar hakkında çok şey biliyor gibi görünüyor. Çoğunlukla ciddi akranlarında olmayan bir özgüven ve çekiciliğe sahip olan ve ilerleyen sezonlarda gizemleri artan Kyojin öne çıkan bir karakter.
Bunun dışında Last Samurai Standing'in geri kalan kadrosu gayet iyi. Yarışmaya katılan Shujiro'nun kardeşleri, ana kötü adam grubu organizatör olsun veya Bukotsu adlı bir samuray rakibi olsun, her karaktere inandırıcı motivasyonlar veriliyor. Bu motivasyonlar ve hikayeler hiçbir zaman gerçekten ilgi çekici olacak kadar ayrıntılı anlatılmıyor, ancak dizi için yeterli iş işliyorlar. Last Samurai Standing, bazı iyi ama bazen eski temalar içeriyor. Tematik açıdan bakıldığında, Last Samurai Standing'in mesajları bazen güçlü, bazen de modası geçmiş. Squid Game, The Hunger Games veya Alice in Borderlands gibi etkili ve modern Battle Royale oyunları, kapitalizm, yoksulluk, sınıf ayrımı ve baskıya karşı isyan gibi modern konulara odaklanıyor. Last Samurai Standing bunlardan bazılarını içeriyor. Ancak diğer temalar o kadar etkileyici değil. Örneğin, ana kötü adamlar, sınıf ayrımı hakkında bazı yorumlara yer veriyorlar. Ancak asıl amaçlarının tarihin gerçek bir döneminde samurayların soyunu tüketmek olduğu düşünüldüğünde, bu tür bir ayrımcılık günümüzde o kadar yaygın değil ve bu da onu daha az etkili kılıyor. Ancak yoksul insanların tıbbi bakıma veya korunmaya erişememesine dair yorumlar hala etkili. Karakterlere daha fazla derinlik verilseydi, belki de bu temalar daha etkili olurdu. Ancak şu anki halleriyle Last Samurai Standing'in mesajları bir dereceye kadar işe yarıyor. Ancak dizinin daha karmaşık mesajlar yerine güçlü samuray aksiyonunu vurguladığı açık. Son Samuray ayakta kaldı, güçlü bir ikinci sezon hazırlıyor. Bununla birlikte Last Samurai Standing'in karakterlerini ve tematik etkisini ileride derinleştirme potansiyeli var. Dizinin dayandığı mangayı bilmiyordum, bu da Netflix'te yayınlanan 6 bölümde tamamlanacağını beklediğim anlamına geliyordu. Ancak ikinci sezonun neler getireceğini merakla bekledim ve meraklandım. Kyoji'nin her şeydeki rolüne dair ipuçları, dizinin merkezindeki oyunun nasıl gelişeceği gibi bundan sonra da ilgi çekici olmaya devam ediyor. Her karakter hakkında daha fazla bilgi edinmek ve ikinci sezonda nasıl geliştiklerini görmek, birinci sezondaki bazı derinlik sorunlarını çözecektir. Gelecek bölümler, aksiyon için belirlenen yüksek çıtayı yakalamalı ve karakter, anlatı ve derinlik daha karmaşık olabilse de, Last Samurai Standing, birinci sezon neyin işe yaradığını biliyordu ve ikinci sezonda muhtemelen farklı olmayacak.